Rüzgar İstanbul'un dar sokaklarında eski gazete sayfalarını savuruyordu. Saat gece yarısını geçeli epey olmuştu. Nil'in kaldırım taşlarında yankılanan ayak sesleriyle yürüyor, yanından geçen sarı fenerli sokak lambalarının her biriyle biraz daha uzayan gölgesini izliyordu. Üniversite sınav sonuçları eline ulaşalı sadece 3 saat olmuştu. Beklediği puanın çok altında kalmıştı. Her şey bitti diye mırıldandı soğuk havaya doğru. Tüm planları, mimar olma hayalleri, ailesinin gözlerindeki gurur ışıltısı, hepsi o tek sayfalık sonuçla birlikte uçup gitmişti. Sirkeci'ye vardığında saat kulesinin altında durdu. Deniz kokusu ve balıkçı teknelerinin gıcırtılı sesleri geliyordu uzaktan. Tam geri dönmek için adımını attığı anda gözü gar binasına takıldı. Kapıları hala açıktı. İçeri girdi. Neredeyse bomboştu. Sadece birkaç yolcu, bilet gişesinde uyuyakalan bir görevli ve duvarda tıkır tıkır işleyen eski bir saat. Hiç düşünmeden cebindeki son parayla gidebileceği en uzak yere bilet aldı. Nereye gittiğinin önemi yoktu. Sadece kaçmak istiyordu. Vagon neredeyse boştu. Nil'in pencerenin yanına oturdu. Tren hareket ettiğinde İstanbul'un ışıkları yavaş yavaş kaybolurken kendi yansımasını seyretti camda. Gözlerindeki hayal kırıklığı o kadar belirgindi ki bakmaya dayanamadı. Birkaç saat sonra mola için küçük bir kasabada durduklarında Nil'in trenden indi. Soğuk hava yüzünü okşadı. Peronda yaşlı bir adam elinde eski bir bavul ve yıpranmış bir kitap bekliyordu. Adam Nil'in yanına yaklaştı. Gecenin bu saatinde yalnız başına seyahat etmek. Önemli bir karar vermiş olmalısın, dedi sakin bir sesle. Nil'in adamın bilge gözlerine baktı ve anlatmaya başladı. Tüm hayal kırıklığını, başarısızlık hissini, gelecekte duyduğu korkuyu, içindeki tüm endişeyi döktü. Yaşlı adam gülümsedi. Ben de senin yaşındayken aynı trene binmiştim. Tıp fakültesini kazanamamıştım. O gece bu trende hayatımın en önemli kararını verdim, dedi. Ne kararı diye sordu Nil'in merakla. Kendime sordum. Başarısızlık dediğimiz şey gerçekten planladığımız yoldan sapmak mı? Yoksa bizi asıl gitmemiz gereken yöne yönlendiren bir işaret mi? Diye. O gece yaşlı adamla konuştukları saatler Nil'in için bir dönüm noktası oldu. Adam köyüne dönen bir öğretmendi. Kendi hikayesini nasıl eğitim fakültesine gittiğini, Anadolu'nun ücra köşelerinde yüzlerce çocuğun hayatına nasıl dokunduğunu anlattı. Bazen, dedi adam, sabaha karşı hayat bize en büyük armağanlarını, en büyük hayal kırıklıklarının içinde sunar, dedi. Nil'in gün ağarırken uyandı. Tren dağların arasından geçiyor, her virajda yeni bir manzara sunuyordu. Kalbindeki ağırlık hafiflemişti. Cebinden telefonunu çıkardı ve ailesine mesaj attı. Güvendeyim. Keşfedecek yeni yollar buldum, yazıyordu. 3 yıl sonra Nil'in aynı tren hattında seyahat ediyordu. Yanında kendi tasarladığı ve hayata geçirdiği gezici kütüphane projesinin dosyaları vardı. Üniversitede sosyoloji okumuş, şimdi Anadolu'nun köylerine kitap götüren bir gönüllü projeyi yönetiyordu. O gece tanıştığı yaşlı öğretmenle hala iletişim halindeydi. Trene bindiği o geceyi düşündü. Hayatının en büyük hayal kırıklığının
aslında onu gerçek yolculuğuna çıkaran bir kapı olduğunu anlamıştı. Bazen kaybettiğimizi sandığımız yoldan çıkmak bizi bulmamız gereken yola götürüyordu. Pencereden dışarı baktı. Gece yarısı trende başlayan yolculuğu hala devam ediyordu. Ve Nirin biliyordu ki hayatın en güzel yön değişiklikleri genellikle en karanlık gecelerde başlıyordu.